Hollywood filmlerinde çok karşımıza çıkan çok değerli böyle sahneleri oluyor. Mesela bir binaya girmeye çalışıyorlar. Ne bileyim bir kaçırma olayı var mesela ya da banka soygunu Evet. var diyelim mesela. Orada yapılıyor. Böyle bir mavi kağıt çıkar, blueprint. Hı Hani hı. o binanın bütün o katlarının çizgileri gözükür. Ben de müzakereyi blueprint etme yani hani o tasarlama, Çıkartma. taslak yapmasını çok seviyorum. Evet. Yani bir şirket bize başvurduğunda ben uluslararası bir müzakereye gideceğim ya da birileri bize gelecek. 10 yıl önce örnek veriyorum, birkaç yıl önce destek olduğum bir ilaç firması vardı. Orada yaptığımız 10 yıl önce Türk bir firmaya lisans vermişler. Tamam artık bundan sonra siz üretin bu ilacı demişler ve bu ilaç da aslında Türkiye'de birçok gencin kullandığı çok değerli bir sivilce kremi aslında. Hmm. Fakat bunun sahibi olan Fransız firma çok ciddi şekilde satışların yapıldığını görünce geri almak istiyor. Ve bunun müzakeresini yapmaya Türkiye'ye geliyorlar. Şimdi e, çok tesadüfen denk geldim bu müzakere sürecine. Bana da tesadüfen ulaştılar. Fakat ben şu desteği sağladım onlara. Aslında biz günlerce bir blueprint yani bir taslak çıkardık. Evet. Adam ya da kadın ilk geldiğinde açılışı böyle yaparsa biz şöyle diyelim. Tabii. Peki böyle yapmazsa ne olacak? Şöyle yapacak o zaman. İlk o konuşmak isteyecek, böyle yapacağız. Yani bunun bir algoritmasını aslında çıkartmak da aynen nasıl arabuluculukta bir kriz yönetimi, bir risk yönetimi, özür dilerim, risk yönetimi yapılıyor ve bir bakılıyor duruma. Müzakerede de aynı şekilde aslında öncesinde yapılması gereken bazı eylemler var. İşte bu işin ciddiyetini veya bu işin katkısını böyle anlattığın için teşekkür ederim. Çünkü bence müzakere etmenin de alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından arabuluculuğu veya bir evaluation kullanmanın da en önemli keyiflerinden birisi benim açımdan da o stratejiyi oluşturmak, o sistemi oluşturmak, e, hangi aşamalardan gidileceğini, tarafların pozisyonlarına göre alabileceği tavırları görmek ve ona göre yeni bir model oluşturmak veya yeni bir fikir ortaya sürmek. Aslında bütün bunlar işin en heyecanlı yanları Kesinlikle. ki müzakerede de aynı şey var diyorsun. Kesinlikle. Evet. İnsanlar ulaşmak istedikleri hayata ulaşabilmeleri için müzakere yapmaları gerekiyor Ferda. Yani hayatta ne yazık ki hak ettiğimizi alamıyoruz. Hayatta müzakere ettiğimizi alıyoruz. Ha, ben daha iyi bir iş hak ediyorum, daha iyi bir hayat hak ediyorum, daha iyi bir yerde oturmayı hak ediyorum, daha çok para kazanmayı hak ediyorum. Çok güzel, doğru. Ama bunun için çaba göstermek zorundasın. Yani hayat sana her zaman senin istediklerini sunmaz. Ama bunun için müzakere edersen, ama bunun için daha iyisini istersen, daha fazlasını istersen ulaşabilirsin. Ama bize tabii ki ne yazık ki tam tersine öğrettiler. Yani ilkokuldayken bize yaptıkları çiçek olun, hocayı sorgulamayın, böyle durun, sabit durun, aman sesinizi çıkarmayın, Evet, aman o bizim konuşmayın. sizin kuşaklar, bizimki daha da sert. Gençler için aslında şimdi daha rahat. Yani konuşmanın, Evet. susmanın değerli olduğunu, söz gümüşse sükût altındır diye atasözümüz var bizim. Ama hayat öyle değil artık. Artık konuşmak, bazen karşı çıkmak, yani müzakereci olmak biraz da karşı çıkmayı gerektirir. Boşu boşuna söylemiyorum eğitimlerimde. Evet ama bütün bunlar aslında hepsinden önce bir farkındalık gerektiriyor. Yani Nasıl? bazen o farkındalık olmadan bir müzakereye başlayamıyorsun. Çünkü o farkındalıkla neyi istediğini veya neyi talep edeceğini gündeme getiriyorsun. Bu bence birçok uyuşmazlıkta da, uyuşmazlık çözümünde, arabuluculukta da benim karşılaştığım bir şey. Belli şeylere takılıp kalıyor insanlar. Belli pozisyonlar üzerinden gidiyorlar. Değil mi? Halbuki orada Hmm. fark etmiyor ki başka bir avantajı var, başka bir şey var. Onu daha çabuk alabilir, onu daha çabuk isteyebilir. Yani bir müzakereyi veya bir uyuşmazlık çözümünü başlatmak için benim gördüğüm şey ilk önce bir farkındalık gerekiyor. Aslında bizim yaptığımız şey o farkındalığın gelişmesine Hmm. katkıda bulunuyoruz biz. Hı hı. Kesinlikle.